Herkese merhabalar. Sonunda bayağıdır beklemiş olduğunuz Nikon Z6 III inceleme videosuyla karşınızdayım. Nikon Z6 III'ü ben detaylı bir şekilde anlatırsam size bu video 2 saati falan bulur. O yüzden şöyle yapalım. Teknik özellikleri zaten web sitesinde var. Özelliklerini biliyorsunuz. Ben şunu yapayım. Genel itibariyle ergonomisi, gövde yapısı, bu fotoğraf makinesinin avantajları neler, dezavantajları neler? Hangi fotoğrafçılık türleri için çok daha kullanışlı, video tarafında neler sunuyor? Kimler için avantajlı olmayabilir? Bunları anlatalım ve bu şekliyle daha detaylı, daha verimli, güzel bir inceleme videosu olsun istiyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ama öncesinde kanala abone olmadıysanız bir kontrol edip abone olursanız sevinirim. Şimdi birinci olarak gövde özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Nikon fotoğraf makinelerinin benim nezdimde şöyle bir güzel tarafı var. Ve özellikle geçen günkü lansmanda da bunu gördüm ben. Pek çok kişi için aslında bu durum böyleymiş. Yani bu fotoğraf makineleri sezgisel bir şekilde kullanılabiliyor. Ne demek bu? Fotoğraf makinesini elinize aldığınızda kullanırken işte gözünüzü vizörden ayırmadan vesaire hemen hemen her ayarı yapabiliyor olmanız demek. Ve tuşların yerleşimi, kullanım hatta çoğunlukla tek elinizle her şeyi yapabiliyor olmanız demek. O yüzden Nikon Z6 III tipik bildiğimiz bu ergonomiye sahip bir fotoğraf makinesi. Ben de ilk elime aldığım zaman yani bu Nikon ergonomisini sevdiğim için açıkçası işte bu dedim. Yani tam olarak elime oturuyor. Bildiğimiz eski DSLR fotoğraf makinelerine de benziyor. Aynasız formunu da taşıyor. Yani bir Nikon kullanıcıysanız hemen bunu yine kullanmaya başlıyorsunuz. Bir şeyleri keşfetmenize gerek kalmıyor. Zaten açma kapama tuşu burada standart olarak var. Üstte bir ekran var. Bu güzel bir şey. Yani pek çok markada artık bu ekranı göremiyoruz. Ama bu değerli bir şey. Böylece yukarıdan da hızlıca bütün ayarlarınızı, nerede olduğunuzu, ne iş yaptığınızı görüyorsunuz. Bu bence hız kazandırıyor. Güzel. Bunun ışığı da açılıyor, kapanıyor. Buna göre kullanabiliyorsunuz. Şimdi kadranlar, tuş yerleşimi yeterli sayıda, bol miktarda, ne eksik ne fazla. Şurada 2 tane fonksiyon tuşu var. Buralara çok güzel özellikler atayabiliyorsunuz ki ben bir tanesine FX, DX geçişi yapıyorum. Yani full frame ve crop'lu moda geçiyorum. Diğerinde tek nokta AF'yi koydum vesaire gibi. İşte diğer tuşları da istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz özellikleri koyabiliyorsunuz. Gövde magnezyum yapıda bir gövde ve kapaklar yani üst kapaklar, arka kapaklar, pil kapakları vesaire karbon fiber malzemeden yapılmış. Yani bu gövde gerçekten sağlam. Su sızdırmazlık noktasında çok iyi. Genel itibariyle zaten bir Nikon kalitesini bize sağlıyor. Yandaki kısımdan kart yuvaları var ve 2 tane kart yuvası var. Birisinde standart bildiğimiz SD kart var. Diğerinde de CF Express tip B kart var. Evet maliyetli ama şunu söyleyeyim size 6K videoyu SD kartı da kaydediyor ama SD kartlar yani V90 bile alsanız RAW videoları kaydedemediği için bir 8 saniye 10 saniye bazen işte 30 saniye ise mesela daha düşük çözünürlüklerde çekiyorsanız kart yazamadığı için kayıt bitiyor. O yüzden yüksek bitrate'lerde video çekmek ve yüksek kare hızlarında fotoğraf çekmek için bu CF Express B kartları ben tavsiye ediyorum. Kart soruyorsanız da ben Angel Bird'ü aldım. Fiyat performans anlamında bence en iyisi bu. Ve işte 512 GB'ını aldım. 8K'ya kadar video yazabiliyor ve gerçekten hani arattığınız zaman aşağıya da açıklamaya kısmına benim hepsi burada linkinden bırakırım. Alabileceğiniz en uygun fiyatlı CF Express B kart bu. Onun haricinde sol tarafta standart HDMI var. Bu çok güzel. Yani HDMI mini mikro değil. Adam gibi standart bir HDMI girişi var. Harici monitör vesaire kullanabiliyorsunuz. Hem kulaklık hem mikrofon girişleri mevcut. Kumanda girişi var. Bir de tabii ki Type-C girişi var. Yani hızlı dosya transfer edebiliyorsunuz ve kayıt esnasında pili şarj edebiliyorsunuz. Pil demişken ENEL15C pil kullanıyor. Bu pil yani DSLR fotoğraf makinelerinden beri olan pil. Bu makinede bu modelin işte A, B versiyonlarında kullanabiliyorsunuz. Bu C versiyonu yeni. Biraz daha uzun ömürlü bir pil. Açıkçası ben Z6 III'de çalışırken bayağı uzun süre çekim yapabildim. Fotoğraf noktasında
Tabii tüm gün çekim yaparsanız yine yetmeyebilir ama fotoğraf makinesi güzel bir şekilde uyku moduna geçtiği için, uyku modundan çok çabuk çıktığı için açıkçası günü kurtarıyor. Ama video çekecekseniz yedek piliniz mutlaka olması lazım. Şimdi bu fotoğraf makinesinde çok güzel olan bir özellik var ama. Yani Z6 III'ü Z6 III yapan bir özellik var. O da vizörü. Anlatılmaz yaşanır tarzda bir şey. Çünkü gözünüzle görmeniz gerekiyor. Yani daha iyi bir fotoğraf makinesi aldığınızda vizörün her zaman daha iyi olduğunu görüyorsunuz ama burada gerçek bir sanki optik vizör var gibi. 5760 noktalı 60 FPS yenileme hızına sahip ve içerideki mercek yapısı Nikon tarafından üretilmiş OLED bir vizör var. Şimdi vizör arkada, neticede dijital bir vizör. Ama o vizöre baktığınız ve vizörü net gösteren öndeki camlar da Nikon tarafından üretilmiş. Çok iyi bir görüntü kalitesi görüyorsunuz ve bu vizör DCI P3 renk uzayını tamamen destekliyor. Açıkçası çektiğim fotoğrafları ve videoları vizörden izlemek ayrı bir keyif. Yani profesyonel bir monitörden izliyormuş gibi aynı renkleri, aynı kaliteyi olabildiğince müthiş bir şekilde görüyorsunuz. Gerçek bir görüntüye bakmak gibi. Bu vizör yani 10 puan verilecekse 15 puan veriyorum. Ben öyle iyi bir vizör. Elinize alıp test etme şansınız olursa ne demek istediğimi anlayacaksınız. Vizör bu arada kararma yapmıyor. Çünkü Nikon çok hızlı fotoğraf çekiyor. 120 kare gibi. Onlara birazdan geleceğim. Bu çekim esnasında böyle kenarlarda veya üstlerde bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle beyaz beyaz yanıp sönüyor. Fotoğraf çektiğinizi anlayın diye. Çünkü sessiz deklanşör modu da var. Böylece hiç ses çıkmadan çekim yapabiliyorsunuz. Bizim gibi yaban hayat fotoğrafçılar için bu çok değerli. Çekim yaptığınızı anlayabilmeniz için isterseniz o küçük hareketleri veriyor. İstemezseniz onu da vermiyor. Dolayısıyla çok esnek bir tarafı var. Diğer önemli ve güzel bir özellik bu geri dönebilen LCD ekran. Bunu Nikon böyle profesyonel makinelerde vermiyordu. Yani giriş seviyesi modellerinde genelde oluyordu ve biraz eleştiriliyordu bu noktada. Açıkçası bunu sonunda koymuşlar. Bunun güzelliği de 4000 nit parlaklığa sahip olması. Yani güneş ve HDR aynı zamanda güneş ışığında çok güzel bir şekilde çekiliyor. Ne yaptığınızı net görüyorsunuz. Açıkçası bunu da çok sevdim. Video ve fotoğraf tuşu bütün Nikon Z fotoğraf makinelerinin olduğu gibi aşağıdaki bir düğmeyle yapılıyor. Ve bu gövdenin güzel olan tarafı ki Z8, Z9, Z6 II yani tüm modellerinde aslında bu var artık. Hem video ayarlarını hem de fotoğraf ayarlarını tamamen ayrı bir şekilde kaydedebiliyorsunuz ve U1, U2, U3 gibi 3 farklı yere bunları hazır ayar olarak kaydediyorsunuz. Yaptığınız tüm ayarları fotoğraf ve video tarafında ayrı kaydettiği için şuradan videoya geçerseniz enstantane hızına kadar, ISO değerine kadar nasıl kaydettiyseniz o hazır olarak geliyor. Fotoğraf tarafına geçtiğinizde de yine ona göre geliyor. Yani ve renk ayarları da ona göre değişiyor. İşte log ayarladıysanız videoda log görüntü alıyorsunuz ama fotoğrafta log istemiyorsunuz tabii ki. Standart, vivid işte her neyse ne ayarladıysanız o ayar geliyor. Bu da güzel çünkü bazı marka ve modellerde bunu göremiyorsunuz. Yani renk ayarını bir daha yapmanız gerekiyor. Ama Nikon'da renk ayarı da dahil hafızaya kaydedilmiş olarak geliyor. Bunlar önemli artıları. Gövde itibariyle son söyleyeceğim şey de tabii ki gövde içi 5 eksenli titreşim önleme sistemi. Bu bize 8 stop avantaj sağlıyor. 8 stop gerçekten büyük bir değer. Bu yönle titreşim önleme sistemi zaten yabancı YouTube kanallarında da muhtemelen görmüşsünüzdür. Çok ciddi övgü alan bir titreşim önleme sistemi var. Muazzam çalışıyor. Gövde konusunu kapatmadan önce bir de size Nikon Z makinelerle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bunu ilk Z makineler çıktığında anlatmıştım ama ilk defa izleyenler için vereyim. Bu Z bayonet eski F yani filmli fotoğraf makinelerindeki bayonetten ya da DSLR makinelerden farklı. 55 milimetre çapında bir burada objektif yuvası var. Buna Z bayonet deniyor. Yani Z objektif yuvası. Ve bu sensöre çok yakın. Yaklaşık 1.6 santimetre kadar yakın. Bu bize neyi sağlıyor? Birincisi çok geniş olduğu için çok fazla ışık alabiliyor. Işıkta bir daralma yapmıyor. Çok yakın olduğu için de daha kısık diyafram değerlerinde daha iyi alan derinliği sağlayabiliyorsunuz. F4, F5.6 objektiflerle çok daha verimli çalışabiliyorsunuz. O yüzden bu sistem gerçekten iyi. Yarın bir gün Nikon bir çılgınlık yapar, orta formata geçmek isterse, orta format makine üretmek isterse bu 55 mm çap sayesinde içerisine orta format büyüklüğünde sensör bile
koyabiliyorlar. Kocaman bir sensör yuvası var. Çünkü bakın gördüğünüz gibi yani gövdenin ön kısmı bayonetten oluşuyor neredeyse. Şu flash kısmına kadar gidiyor. Bu ciddi bir genişlik. Bu da gövdenin önemli artılarından bir tanesi. Gövdeyi böylece hızlıca anlatmaya çalıştım. Ne kadar hızlı oldu bilmiyorum. Gelelim fotoğraf özelliklerine. Bu fotoğraf makinesi 24.5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu biraz eleştiriliyor bazen işte düşük çözünürlük vesaire diye. Burada kameraların sınıfları var. Onları ben size anlatacağım. Nikon Z6-3'te kendi tanıtımında vardı. Ben videonun başından beri söylemedim ama kısmen çok katmanlı bir sensör kullanılmış. Bu ilk defa kullanılıyor ve ilk defa Nikon Z6-3'te kullanılıyor. Yani istifli sensör değil tam olarak. Kısmen istifli sensör. Bu bize hız ve yüksek ISO'da performans sağlıyor. Aynı zamanda detaylı, kaliteli RAW videolar almamızı sağlıyor. Fotoğraf noktasında 24.5 megapiksel full frame sensörü kullanabiliyorsunuz dedim. Aynı zamanda da DX modunda yani croplu modda da çalışabiliyorsunuz. O zaman da 11 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şimdi bu fotoğraf makinesi saniyede 120 kare netleme ve odak takip, pozlama ve netleme yaparak fotoğraf çekebiliyor. Yani 1 saniyede 120 tane kareyi çekerken aynı zamanda otofokus ve pozlama değişimini de sağlıyor. Ama bunu DX modda yapabiliyor ve JPEG olarak çekiyor. Yani neticede bunu RAW olarak çekmeye kalktığınız zaman anormal bir işlemci lazım. Onu yapmıyor. JPEG olarak size bu esnekliği sağlıyor. Bu niye var? Spor fotoğrafçıları çok yüksek çözünürlüklerde fotoğraf kullanmıyorlar. Genelde hemen ağ üzerinden ajansa gönderiyorlar fotoğraflarını ve zaten basılan, internette kullanılan çözünürlükler 11 megapiksel bile olmuyor. Kilobayt değerleriyle çalışıyorlar. O yüzden anında çok hızlı anı dondurup hemen düşük boyutlu dosyaları ajansa gönderebilmek için muazzam bir özellik. Yine mesela yaban hayat fotoğrafçılığında da anı dondurmak istediğiniz zaman bu yeterli. Crop yapmayacaksanız yine durumu kurtarıyor. Ama RAW çekeceğim ben diyorsanız da bu fotoğraf makinesi saniyede 20 kareye kadar RAW fotoğraf çekebiliyor. Elektronik deklanşörü kullanırsanız 20 kare, mekanik deklanşörle de saniyede 14 kareye kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca yine mekanik deklanşörü kullanarak saniyede 30, 60 ve dediğim gibi 120 kare hızlarında JPEG çekebiliyorsunuz. 30 ve 60'ı çekerken full frame olarak çekiyorsunuz. 120'yi çekerken DX formatında crop olarak çekiyorsunuz. Yani oldukça esnek fotoğraf çekim hızları ve boyutları size sağlıyor. Ayrıca bu fotoğraf makinesinde yine ön bellek özelliği var. Yani siz deklanşöre basmadan 5 saniye kadar öncesini hafızasında tutuyor. O yüzden de bizim gibi mesela kuş fotoğrafçıları böyle dalda duran bir kuşu bekliyoruz işte. Ne zaman uçacak, ne zaman uçacak, ne zaman uçacak. Kadrajdan çıktıktan sonra bile deklanşöre bassanız geriye gelip, zamanı geriye alıp dalın üzerinden o kalkış anını kaydedebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bunu da RAW olarak yapamıyor ama önemli değil. O kritik anı JPEG olarak alıyorsunuz. Fotoğrafınızı yine düzenleyebileceğiniz güzel bir halde oluyor. Fotoğraf kalitesi noktasında şunu da söylemek istiyorum. Instagram'dan ve özelden bana çok soran oldu. 24 megapikseldeki dinamik aralığı bu makinenin iyi değilmiş. 24 megapiksel düşük değil mi çözünürlük olarak? İşte sensör yapısı gereği dinamik aralığı zayıf diyorlar abi. İşte alalım mı almayalım mı vesaire diye sordular. Ben de bunu merak ettiğim için hem araştırdım yani bu niye böyle konuşuluyor diye hem de kendi çektiğim fotoğraflarda dinamik aralığını makinenin zorladım. Size şunu rahatlıkla söyleyeyim. Şu an örnek fotoğrafları görüyorsunuz. Fotoğraflar bu haldeyken yani oldukça karanlıkken bu hale getirdim. Bu kadar zaten hatalı pozlanmış bir fotoğrafı, ters ışıktaki bir fotoğrafı düzeltmeye çalışmazsınız. Ama düzeltmeye çalıştığınız halde düzeltebiliyorsanız da siz bu fotoğraf makinesinin dinamik aralığını hala kötü diyorsanız yani burada biraz art niyet vardır. Şimdi bunu neye göre kıyaslıyorlar? Ben yurt dışındaki incelemelerde baktım. Şimdi gidiyor adam 50 megapiksellik, 45 megapiksellik, 60 megapiksellik fotoğraf makineleriyle bunları kıyaslıyor. Şimdi Nikon'un Z6 makineleri olduğu gibi Z7, Z8 makineleri de var. Yüksek çözünürlüklü. Bunlar niye var? Z7 tarafında ya da bir Z8'de siz dinamik aralığa ihtiyaç duyuyorsanız yani bir manzara olarak çok daha geniş bir dinamik aralık istiyorsanız bunu sağlamak için var. Ama bu fotoğraf makinesi size çok geniş bir dinamik aralık vaat etmiyor ama dinamik aralığı da kötü değil. Kendi sınıfında kıyasladığınız zaman iyi bir dinamik aralığı var.
dinamik aralık için üretilmiş, yüksek çözünürlük için üretilmiş makinelerle kıyasladığınız zaman evet onlardan geri kalıyor. Ama bu yanlış bir kıyaslama oluyor. Açıkçası makineleri sınıflarına göre, yapılan işe göre, üretim amaçlarına göre değerlendirmek lazım. Yani elma ile armudu da kıyaslamak yanlış oluyor. Biraz böyle YouTube'da işte izlensin vesaire diye yapılan içerikler bunlar. Bizzat test ettim. Örnek fotoğrafları size gösterdim. Gayet iyi dinamik aralığı var. Fotoğraf kalitesi de açıkçası Nikon'a yakışan gibi. Renkleri çok güzel. Detay, keskinlik çok iyi. Zaten Nikon keskinliğiyle bilinir. Objektifleri de öyledir. Makinesi de ekstra öyledir. Gerçekten keskin fotoğraf alırsınız. Özellikle yaban hayatta falan bu keskinlik çok çok değerli. Açıkçası gerçekten iyi fotoğraf kalitelerine ben ulaştım. Yani şu dönem itibariyle de kötü fotoğraf çeken makine yok arkadaşlar. Yani onu da çok net söyleyeyim size. Artık makineler o kadar iyi ki hepsi gerçekten iyi fotoğraf çekiyor. Nikon Z6 III'de gerçekten iyi fotoğraf çekiyor. Yani bununla birisi kötü fotoğraf çekiyorsa çekemiyordur. Yani ona diyeceğim hiçbir şey yok yani. Fotoğraf tarafında 24 megapikseli düşük görenler olabilir. Yani 24 megapiksel çözünürlük aslında düşük değil. Yetmiyorsa mesela manzara çekiyorsunuz. Ürün fotoğrafı çekiyorsunuz. Ne bileyim kumaş detayı alıyorsunuz. Makro fotoğrafçısınız. İşte görüntü istifleme teknolojisi var bu fotoğraf makinesinin içerisinde. Ve tripoda bağlayıp sabit bir şekilde deklanşöre bir kere basıyorsunuz. Fotoğraf makinesi seri bir şekilde fotoğraf çekiyor ve size 96 megapiksel çözünürlükte RAW dosya olarak fotoğraf veriyor. Aynı zamanda bu odak istiflemesi de var. Yani makroda şimdi sadece fotoğrafı büyütmek değil, bir de böyle alan derinliğini arttırmak için. Çünkü böceğin kafasını net diyorsunuz ama arka tarafları fullüyor. Bu istenmeyen bir şey makroda. O zaman da odak kaydırma gerekiyor. Bu fotoğraf makinesinde oda var. Odağı kaydırarak size görüntü istiflemesini sağlıyor. Sonra bunu yazılımla birleştiriyorsunuz ve elinize tamamen net bir makro fotoğraf üretebiliyorsunuz. Bu da düşünülmüş. Yani fotoğraf tarafında gerçekten güçlü bir fotoğraf makinesi olmuş. Fotoğraf tarafında eleştireceğim bir şey var mı derseniz, hani eksilerinden de bahsedeceğiz ya. Bu fotoğraf makinesinin o noktada eksisi var mı? Şöyle bir eksiden bahsedebilirim. Yani bu mesela 30 kareleri 60 kareleri de RAW çekse güzel olurdu. Ama buna çok güçlü bir işlemci lazım. Fiyatı belki burada tutmak mümkün olmayabilirdi. Sadece şöyle bir dezavantaj var ama bunu yaşadık. O da time-lapse çekimler yaptığınız zaman, yani zaman atlamalı çekimler yaptığınız zaman mesela işte bir ayın doğuşunu çekeceksiniz. Mesela işte Galata Kulesi'nin arkasından çıkacak. Time-lapse'i başlatıyorsunuz ve ekran kararıyor. Her bir çektiği fotoğrafı size göstermiyor. Muhtemelen pili uzun gitsin, timelapse'i sonuna kadar yapsın diye makine içeride bunu hallediyor. Ama arada size birkaç fotoğraf gösterse çok güzel olacak. Geçen arkadaşlar İstanbul'da bu çekimleri yaparlarken ay yan taraftan doğup çıkıp gitmiş. Örnek çekimleri de göremedikleri için bu pozisyonu ayarlayamadılar. Dolayısıyla timelapse'de belki bir güncellemeyle bu özellik gelebilir. Yani kapalı mı olsun, açık mı olsun diye en azından sorabilir. İsteyen kapalı tutar, pil tasarrufu sağlar. İsteyen de hata olursa hemen baştan başlatayım deyip örnek fotoğrafları, çekimleri de görmek isteyebilir. Bir dezavantaj olarak bunu söyleyebilirim. Video özelliklerini anlatmadan önce doğa sesleriyle kurguladığım şöyle kısa film tadındaki belgesel videosunu bir izleyelim. Bunun seslendirilmiş versiyonu YouTube kanalımda var ama bu orijinal versiyonu. Bunu inceleyelim ve üzerine video özellikleri hakkında konuşalım.
Şimdi gelelim video özelliklerine. Nikon Z6 III zaten biraz video odaklı bir makine. Yani tam bir hibrit makine. Ve gerçekten video özellikleri fotoğraf özelliklerinin önüne geçiyor. Fotoğraf özellikleri çok iyi olmasına rağmen. Neden böyle? Çünkü bildiğiniz gibi Nikon yakın zamanda Red firmasını yani sinema kameraları üreten ve Hollywood'da pek çok filmin çekildiği Red kameraları üreten Red markasını satın aldı. Bu satın alma sayesinde de özellikle video kodekleri ve video performansı ile alakalı zaten iyileştirmeler bekliyorduk. Bu fotoğraf makinesi tamamen Red desteğiyle üretilmiş olmasa bile oldukça iyi bir video performansı sağlanmış. Ben şu an videolarda görüyorsunuz yine yaban hayatı çekimlerinde video kalitesinden aşırı derecede etkilendim. Yani gerçekten çok temiz, çok güzel bir video kaydı var. 6K 60p RAW video çekebiliyor Z6 III. RAW video ne demek? Bunu da bana çok sorun oldu. RAW fotoğraf gibi, yani ham bir dosya bu. Siz bu dosyanın içerisinde gölgeler, parlak alanlar, kontrast, beyaz ayarı, grain yapısı, bir sürü data içerisinde duruyor. Bu datalar içerisinde durduğu için de post prodüksiyonda renk yaparken, kurgu yaparken, efekt yaparken dosyayı çok fazla zorlayabiliyorsunuz. Örneğin beyaz ayar yapmanıza gerek yok artık. Videoda beyaz ayarı fotoğraftan çok daha önemlidir. Çünkü beyaz ayarını tutturamadığınız zaman sonra renklerle oynayarak o beyaz ayarını yakalamak her zaman mümkün olmaz. O yüzden RAW video çektiğiniz zaman beyaz ayarını sonradan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Açıkçası 6K'da bir de 60p çekiyor olması ve bunu gövde içerisinde yapıyor olması. 4K yine aynı şekilde 25, 50, 60 ve hatta 120 çekim yapabiliyorsunuz. Yani 4K'da 5 kat slow motion yapabiliyorsunuz ve bunu yine RAW olarak çekiyor. Bunlar gerçekten benim yüzümü güldürdü ve şu an gördüğünüz, işte videoda da sık sık gördüğünüz bu görüntüleri ben işte bu özellikler sayesinde çektim. Aynı zamanda Apple ProRes RAW da var, Apple ProRes 10 bit kayıt da var. RAW videolar 12 bit olarak çekiliyor. Yani hem Nikon RAW hem Apple ProRes RAW'lar 12 bit değerinde. Apple ProRes normal 10 bit olarak dosyada var. Yine aynı şekilde H265 kodek olarak, yani çoğu piyasadaki makinelerin çektiği H265 kodek de yine 10 bit olarak var. İsterseniz de ben bu kadar dosyayla uğraşmayacağım, 8 bit çekeceğim, H264 istiyorum derseniz o da var. Yani Z6 III'ün içerisinde hangi formatta çekim yapmak istiyorsanız o da var. MOV, NEV ve MP4 olarak da farklı dosya biçimlerini kullanabiliyorsunuz. Yani herkese hitap eden bir video kamera olmuş. Prodüksiyon çekersiniz. Sinemaya, televizyona iş yaparsınız. Çünkü RAW video çekiyor. Apple ProRes kayıt yapıyor. Bunlar gerçekten çok değerli özellikler. Ben kurgu yaparken RAW videolarda, yani M1 gibi bilgisayarda bile takılma, donma olmadan kurgu yapabildim. Açıkçası sadece bu özelliği bile Nikon Z6 III'ü almak için bence yeterli. Yani açık söylüyorum, bence yeterli. Bu RAW video olayı önemli. Ciddi prodüksiyon yapıyorsanız elinizde bir canavar var. Bunu çok net söyleyeyim. Onun haricinde N-Log bayağı iyi çalışıyor ve N-Log sayesinde de çok geniş bir dinamik aralığa sahip oluyorsunuz. Bu geniş dinamik aralık sayesinde de post prodüksiyonda muazzam renk yapıyorsunuz. Şu an görüntülerde görüyorsunuz. Bakın bu N-Log kayıtları renk yaptığımız zaman, DaVinci Resolve'de renk yaptığımız zaman bambaşka bir noktaya geliyor. Bunu isterseniz soğuk tonlara, sıcak tonlara, bambaşka renklere dönüştürebilirsiniz. Bunu bir bağımsız film çektiğinizi düşünün. Bu kamerayla bir kısa film çektiğinizi düşünün. Farklı insan odaklı belgeseller çektiğinizi düşünün. Ya istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Nikon Z6 III gerçekten profesyonel bir video kamera olmuş. 24 bit ses kaydı alabiliyor. Dolayısıyla gövde içerisine aldığınız sesler de çok kaliteli oluyor. Mikrofon kullanım esnekliği de bu noktada var. Video tarafında atladığım bir şey de var. O da sensörün tamamını kullanarak 5.4K yine 60p video çekebiliyor. Bu size şunu sağlıyor. Yani 16'ya 9 olarak çekmiyor. 3'e 2 olarak çekiyor. Böylece Instagram için dikey video almak istediğiniz zaman daha fazla alanınız oluyor. Yatay olarak da kullanmak istediğiniz zaman da üstlerden kırparak kurguda 16'ya 9, 17'ye 9 bu oranları kullanabiliyorsunuz ve dikey videoda içerisine almak istediğiniz zaman
çok daha esnek bir görüntü, bunu elde edebiliyorsunuz. Ekran üzerinden de bu dikey yatay formatların sınırlarını belirleyip Instagram için alacağınız kaydı kadraja oturtup diğerini de YouTube'a göre ayarlayıp yani bir çekimle iki işi de yapabiliyorsunuz ve bunu yine 5.4K çözünürlükte 60p RAW olarak yapabiliyor olması muazzam bir şey. Her şey düşünülmüş. Video tarafında gerçekten çok sevdim. Dediğim gibi sadece bu yönüyle bu makine alınır. Nikon Z6 III'de Z8 ve Z9'da olan aynı otofokus sistemi var. O yüzden de işte konu tanıma, konuları yakalama noktasında çok becerikli. Burada otomatik olarak ayarladığınızda insanları, hayvanları algılıyor ama daha detaylı ve daha başarılı bir AF kullanmak istediğiniz zaman insanları, işte uçakları, araçları vesaire ayıran veya hayvanları ve kuşları ayıran bir AF sistemi de var grup. Aynı şekilde C1, C2, C3 diye isimlendirilen Z9 ve Z8'de olan yatay ya da dikey olarak AF noktalarını gruplayabildiğiniz, özel bir alan içerisinde netlesin, buralarda aramasın dediğiniz AF sistemlerini de kullanabiliyorsunuz. Ve DSLR fotoğraf makinelerinden tanık olduğumuz 3D AF sistemi de yine bu makinelerde var. 3D AF sisteminde konuyu bir kere netliyorsunuz. Artık fotoğraf makinesi sensörün tüm alanı boyunca o konuyu takip etmeye devam ediyor ve gerçekten iyi çalışıyor. Bu video tarafında da çok iyi çalışıyor. Fotoğraf tarafında da çok iyi çalışıyor. Otofokus sistemiyle alakalı videoda şöyle bir güzellik de var. Şu anda gördüğünüz gibi mesela bu çakal çekimlerinde özellikle otofokus kullandım. Normalde belgesel çekimlerinde, bu tarz profesyonel işlerde manuel netlik kullanılır. Çünkü makineler netliği kaçırabilir. Yandaki çakalı netler, bir arkasındaki netler, bir önündeki netler. Ya da hayvan kafasını çevirir, fonu netler. Sonra geride gelmez o, bulamaz bir daha. Bulsa bile zaten bu böyle netleme kaçışları çok amatör görünür. Ama burada videoda gördüğünüz gibi sağa sola bakıyor çakal. İşte yanında bir tane var, arkasında bir tane var. Ama o hangisini ben netlemişsem onu sorunsuz bir şekilde takip ediyor. Yüzünü çevirse de takip ediyor, çevirmese de takip ediyor. Hatta gördüğünüz gibi böyle bir gözü olan çakalı bile gözünü netleyebiliyor. Yani açıkçası video tarafındaki yani insan odaklı netleme sistemi zaten muazzam çalışıyor. Kusursuz diyebilirim. Benim kanalımdaki videoların %90'ı Z50 ve Z30'la çekilmiştir. Şu anda da ben bu videoyu Nikon Z30'la çekiyorum. Çünkü güveniyorum makineye. Benim yüzümü ve gözümü her zaman doğru bir şekilde netliyor. Sürekli bir odak araması, odak kaçırması yapmıyor. Z6 III bunu inanılmaz derecede başarılı yapıyor. O yüzden hani insan odaklı çalışıyorsanız zaten otofokus sistemine gerçekten güvenebilirsiniz. Ki ben hayvan odaklı yani kuşlarda ve memelilerde bile gayet iyi çalıştı. Şimdi otofokusla alakalı bir de şunu söylemem lazım. Zannediyorum ilk defa bu makinede bu kadar geniş bir aralık var. -10 EV ile +19 EV yani ışık değeri demek bu, parlaklık değeri demek EV. Otofokus çalışıyor. Yani makine netleyebiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Eskiden bu böyle -4 +7 falan olurdu. -10 +19 değeri inanılmaz bir değer. Yani oldukça loş ışıkta çok etkili bir şekilde otofokus kullanabiliyorsunuz. Parlak ışıklarda da yine otofokus çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunlar çok değerli. Bu videoda da böyle, fotoğrafta da böyle. Şimdi gelelim ISO performansına. Fotoğraf makinelerinde ISO yani grenli fotoğraf, temiz fotoğraf bizim biraz uğraştığımız bir şey. Şimdi artık aynasız fotoğraf makineleriyle çalışmaya başladığımdan bu yana ben ISO'yu otomatikte kullanmaya başladım. Eski bir fotoğrafçı olarak eskiden böyle 800 ISO'ların üstüne çıkamazdık biz. Hele hele kuş fotoğrafçılığında, yaban hayat fotoğrafçılığında. Çünkü çok fazla gren olurdu. Ama artık bu aynasızlarla beraber ben otomatik ISO'yu kullanıyorum. Ve otomatik ISO'nun maksimum değerini de 6400 ISO'larda sınırladığım zaman, bilemediniz 12800 ISO'larda sınırladığım zaman genelde temiz fotoğraflar alıyorum. Benim için önemli olan anı yakalamak. Çünkü artık makineler çok temiz fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraf makinesinde video tarafında iki baz ISO var. Bir tanesi 800 ISO. Zaten log video çekecekseniz 800'den başlıyor. Ve 6400'de gren seviyesi tekrar aşağı indiriliyor. Yani 800 ISO'daki grenle 6400 ISO'daki gren neredeyse aynı. Böyle bir tık üstte duruyor. Tam aynı gibi değil ama gerçekten temiz alıyorsunuz. Hatta 6400'den önceki mesela 3200, 5000 gibi ISO değerlerinde bayağı gren var.
Ama 6400'e bir alıyorsunuz, tak gren aşağıya düşüyor. Şu an görüntülerde de gördünüz. Bu çift baz ISO sayesinde az ışıklı ortamlarda da çekim yapabildim. Şu an gördüğünüz çakal görüntüsü 6400 ISO'da idi. Burada 10.000 ISO'larda ben fotoğraf paylaştım hatta. 10.000 ISO'da bile tertemiz fotoğraf çekti. Hiçbir şekilde fotoğrafı düzenlemedim. Yani JPEG kalitesi inanılmaz zaten. Gren'i kendisi çok güzel çözüyor ama bozmuyor. Video tarafında da 12.800 gibi bu ISO değerlerini çıkarak gayet temiz videolar alabildim. Yani 12.800'de gren görünüyor. Evet, yani dikkatli bakarsanız videoda gren var. Ama bu gren sinematik kalitede estetik bir gren. Ama asıl önemli olan nokta bu kadar yüksek ISO performansında renklerin bozulmaması. Bu çok değerli. Açıkçası yani bu fotoğraf makinesiyle 6400 ikinci baz ISO'da tertemiz video çekebilmek ve 12.800'e kadar ISO'yu zorlayabilmek çok değerli. Az ışıkta güneş battıktan sonra bile çekim yapabiliyorum. Bunlar çok değerli özellikler. Yaban hayatında özellikle çok çok iyi. Zaten stüdyo ortamında böyle ışıklı bir ortamda bir kısa filmde bir TV'ye içerik yaparken ışıkları kontrol edebildiğiniz için bu kadar yüksek ISO değerine çıkmayacaksınız. Ama çıkabiliyor olduğunuzu bilmek gerçekten güzel. Nikon Z6 III standart olarak 100 ISO ile 64.000 ISO, 6400 değil 64.000 ISO arasında standart olarak gezebiliyorsunuz. Zorlayarak 50 ISO'ya kadar da düşebiliyorsunuz. 204.800 ISO değerine kadar da çıkabiliyorsunuz. Buralar zorlama olduğu için tabii ki anormal. Yani aşağıda gren yok ama yukarıda anormal gren var. Aşağıda da biraz gren var. Bu kısmen istifli sensörden kaynaklı. Yani diyebilirim ki ben size 400 ISO'nun altı 400 ISO'ya göre birazcık daha grenli. O yüzden hani çok da düşük ISO'larda bu makineyle çekim yapmanıza gerek yok. 400, 800, 640, 1200, 1600 ya buralarda rahat rahat takılıyorsunuz. 6400'de tekrar düşürüyor. Bunu fotoğrafta da yapıyor bu arada. Fotoğrafta da 6400 ISO'da gayet temiz fotoğraflar çekiyorsunuz. Takdire şayan bir sensör yapmışlar. Eksilerini soracaksınız. Eksileri var mı diye. Açıkçası eksileriyle alakalı o dediğim timelapse geçerli. Kuşlara özel ve memelilere özel ayrı ayrı AF sistemi olsa bence güzel olur. Yani bu Z9 ve Z8'de var. Güncellemeyle ben bu özelliğin geleceğini düşünüyorum. Fiyat noktası hep bir dezavantaj olarak görülüyor. Yani evet fiyatlar yüksek. Yani her makine için bence yüksek. Yani bu şu an bu makine özelinde olan bir şey değil. Ama bu makine özelinde bence fiyat performans olarak en iyi makinelerden bir tanesi. Yani bu makinenin fiyatı şu an 110 bin lira civarında galiba. Tam emin değilim. Sürekli de değişiyor yani. Bakarsınız fiyatına. Açıkçası tam olarak bunun rakibi de yok. Yani o yüzden bence 24 megapiksel çözünürlüklü makineler içerisinde kimisinden daha uygun zaten. Global Shutter var biliyorsunuz A9 III'de. Ona göre zaten daha uygun ama o başka bir teknolojide, başka bir yerde duruyor. İşte Sony'de A7 IV ile belki kıyaslanabilir ama onda da RAW video yok. Tam çözünürlüğü buna denk gelmiyor. İşte Canon tarafında yine orada RAW video yok. Dolayısıyla açıkçası hani rakibi de yok. Fiyat performans anlamında da bence çok mantıklı. Çalışırken herhangi bir aksilik zaten yaşamadım. Makine çok çabuk açılıyor, çok çabuk uyanıyor. Yani uyku modundayken basar basmaz uyanıyor. Dolayısıyla kuşları kaçırmıyorsunuz. Aynasız makinelerin bu kadar hızlı açılması kolay değildir. Nikon bunu hep başardı. Açıkçası o yönüyle çok takdir ediyorum. Çünkü arabayla giderken bir kuş görüyorsunuz. Makine uykuda basıyorsunuz hemen uyanıyor. Bununla alakalı başka markaları eleştirmiştim ben. Kolay kolay uyanmıyordu. Bazen basıyorsunuz uyanmıyordu. Bunda öyle değil yani. Deklanşöre dokunur dokunmaz ne yapıyoruz abi modunda yani makine. Bu gerçekten müthiş. O yüzden bu zorlayarak çıkarttığım 1-2 eksi haricinde bence bu makinenin eksisini ben görmedim. Siz gördüyseniz ya da okuduysanız anlatabilirsiniz. Dinamik aralığı da anlattım. Abartıdan bir durum. Şimdi gelelim bu makine kimler için? Videograferlar için birebir makine. Kısa film çekecekseniz tavsiye ederim. Ciddi prodüksiyon işlerinin altından kalkar. RAW videoya ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. 4K çok kaliteli videolar çekmek istiyorsanız tavsiye ederim. 6K çekersiniz sonra içeriden kadraj yapıp sanal pan ve tilt hareketleri bile yaparsınız. Yani slider'ınız yoksa çekin 6K, 4K'da slide yapmış gibi kurgulayın.
Yani gerçekten esnek. Bu yönüyle video işi yapanlar için muazzam. İşte düğün hikayesi çekiyorsunuzdur, bilmem ne çekiyorsunuzdur. Log olarak çekin. Elde çekim yapabilirsiniz. 8 stop gövde içi sabitleme var. Dolayısıyla çok rahat çalışırsınız. Gimbal'a ihtiyaç duymazsınız. 120p çekebildiğiniz için ki HD olarak çekerseniz yani Full HD olarak saniyede 240 kare çekiyor. Bu da düğünde yani böyle şampanya patlatılırken ne bileyim işte bir şeyler havaya uçarken o ne deniyor onlara işte konfetiler falan patlatılırken inanılmaz bir slow motion sağlar size. Açıkçası bununla çok güzel düğün hikayeleri yapılır. Tanıtım filmleri, reklam filmleri yapılır. Televizyona iş yaparsınız. Belgesel çekersiniz. Bağımsız film çekersiniz. Video noktasında her şeyi yaparsınız bu makineyle. Fotoğraf tarafında çok büyük baskı almayacaksınız. Orta format makinelerle çekilmiş gibi böyle inanılmaz detaylı ve dinamik aralığı böyle çok yumuşak geçen manzara çekimleri yapmayacaksanız bu makineyi yine normal manzara çekimlerinde, spor fotoğrafçılığında, günlük çekimlerde, sokak fotoğrafçılığında, işte yaban hayatı, kuş fotoğrafçılığında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makro tarafında odak istipleme, görüntü istipleme teknolojileri olduğu için bunları yapabilirsiniz. Hyperlapse, timelapse çekimler yapıyor olabilirsiniz. Buralarda kullanabilirsiniz. Z63 gerçekten güzel olmuş. Ben çok beğendim. Çok keyif aldım bu makineyle çalışırken. Gerçekten böyle bir makineye sahip olduğum için de çok mutluyum. Gönül rahatlığıyla da merak ediyordunuz, soruyordunuz. Abi alalım mı? Ne diyorsun? Videoyu ne zaman çekeceksin? İşte videoyu çektim. Almak mı istiyorsunuz? Vallahi hemen alın. Yani fiyatlar artmadan, piyasa çalkalanmadan bilmiyorum ne olacak durumlar. Alabiliyorsanız alın. İşte tüm bu saydığım işleri yaparsınız, keyifle kullanırsınız. Bana da sonrasında teşekkür edersiniz diye düşünüyorum. Evet. Uzun bir video oldu ama doyurucu olmasını istedim. Faydalı olmasını istedim. Atladığım noktalar varsa lütfen bunları yine belirtin. Yorumlar kısmında tartışalım. Belki kısa video olarak onları örneklerini çekip paylaşırım sizlerle. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen paylaşmayı unutmayın. Yani WhatsApp'lardan mı atıyorsunuz, Instagram'a mı koyacaksınız, YouTube'da mı artık duyuracaksınız vesaire. Lütfen elinizden geldiğince paylaşın. İçerikleri dolu dolu yapmaya çalışıyorum. Abone olup bildirimleri de lütfen açmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok çok sevinirim. Katıl kısmı biliyorsunuz artık kanalımda açık. Yaz dönemini çok pasif geçirdim ama sonrasında güzel içeriklerle katıl kısmını da aktif tutmaya çalışacağım. Şimdilik böyle. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.